Selam futbol severler. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden neden elendi bunu konuşacağız. Bir önceki videomda da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek mi bunu konuşmuştuk. Bugün ise elendi. Bunu neden elendiğini konuşacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar diyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu kendi evinde Lille oynuyordu ve 1-1 berabere biten maç sonrasında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş oldu. İlk maçta 2-1 yenildi. İlk maçta Fransa'da deplasmanda 2-1 yenilgi aldıktan sonra kendi evinde de 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş oldu ve Avrupa Ligi'ne düşmüş oldu. Avrupa Ligi'nde de bir playoff maçı oynayacak. O maçı geçerse Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi ama ben Fenerbahçe için geçmiş olsun demeyeceğim, hayırlı olsun diyeceğim. Çünkü Fenerbahçe başarılı olmayı asla isteyen bir takım değil. Fenerbahçe başarısızlıklarıyla mutlu olan, başarısızlıklarının üzerine başarısızlık eklemek isteyen bir takım. Eğer böyle olmasaydı 6 senedir takımına hiçbir katkı sağlayamamış, hiçbir faydası olmamış, hiçbir yarar olmamış Ali Koç'la yola devam etmezlerdi. Ali Koç'u değiştirir, başka bir başkan getirir. Karşı rakibi Aziz Yıldırım takım başına getirirdi. En azından Aziz Yıldırım yönetiminde, Aziz Yıldırım'ın yönetimlik yaptığı zamanlarda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni görebiliyordu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyordu. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyordu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyor. O yüzden Fenerbahçe'nin hala Ali Koç'ta devam ediyor olması da ilginç bir durum. Fenerbahçe yani çok abartan takımlarımızdan birisi. Fenerbahçe ilk tur maçında Lugano ile yaptığı hem deplasman hem de kendi evinde oynadığı maçlarda tek farklı galibiyetler alarak Lugano'yu elemişti ve karşısına Lille çıkmıştı. Şunu söylemişlerdi: kura şanssızlığı dediler ve çekebileceği en güçlü takımlardan biri olan Lille'i çekmişlerdi ki Lille de öyle çok da büyük aman abartılacak bir takım aslında değil. İsteseydi Fenerbahçe eleyebilirdi ama eleyemedi. Yani şanssızlık dedi, direkten dönen topları öyle ya da böyle sen Lille'i eleyemedin. Eleyebilir miydin? Eleyebilirdin ama eleyemedin. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine üzüldüm mü? Bir Beşiktaşlı olarak asla ama asla üzülmedim. Çünkü Fenerbahçe tura kalsaydı, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için gideceği yolda devam etseydi sevinirdim. Çünkü ülke puanına katkı sağladığı için sevinirdim. Elendiği için üzülmedim. Bunu üzülenler Fenerbahçeliler üzülsün, Fenerbahçeliler düşünsün. Hala Fenerbahçeliler Ali Koç'u destekleyen kişileri, Ali Koç'un bu takımda olmasını sağlayan, Ali Koç'un hala başkan olmasını sağlayan kişilere destek veriyorlar. Yani Fenerbahçe taraftarını anlamış değilim. Hem şampiyonluk istiyorlar, hem Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorlar. Hem güzel transferlerimiz olsun, hem başarılı olalım, başarılı bir sezon, güzel bir sezon geçirelim istiyorlar. Hem de takımın başarısını sağlayamayacak, başarısızlığa götürecek kişilerle yola devam etmek istiyorlar. Bu da ayrı saçma bir durum değil mi arkadaşlar? Fenerbahçe başarılı olma yani ihtimali bu sene ben pek düşünmüyorum. Rüya takım dediler. Güçlü, kaliteli bir takım kuracaklarını söylediler. Bu rüya takımı Sen Maximin'le mi sağlayacaksınız? Yeni transferlerinizle mi sağlayacaksınız? Yani ben Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini anlamadım. Yani Fenerbahçe'deki şu anda yapılan transferlerin hiçbiri de rüya takımı hak etmiyor. Yani Fenerbahçe, yani rüya takım dediler Fenerbahçe taraftarına. Rüya takımı Fenerbahçeliler rüyasında bile göremez oldular. Neymiş? Şanssızlıkmış. Neymiş? Direkten dönen toplarmış. Adam bir tane sizin hatanızda golü buldu ve size eledi. Yani maç 1-1 giderken sen maçı niye 2-1'e tamamlayamadın veya niye 3-1'e tamamlayamadın? O kadar atak buldun, o kadar pozisyon buldun. Maçı izlemedim. Özetini izlediğim için söylüyorum. Özetine de baktığımda da Fenerbahçe'nin gerçekten güzel ataklar bulduğunu, etkili ataklar bulduğunu ama bulduğu güzel ve etkili atakları değerlendiremediğini görüyoruz. 2 tane muhteşem direkten dönen topu var. Ama sonuç ne diyor bize? Biz Hatice'ye değil neticeye baktığımızda Fenerbahçe'nin maçı kendi evinde 1-1 bittiğini ve Şampiyonlar Ligi'nden elendiğini görüyoruz. Trabzonspor da elendi. Başakşehir ise yoluna devam ediyor. Trabzonspor Avrupa Ligi'nden elenip Konferans Ligi'ne düştü. Başakşehir ise Konferans Ligi'ne devam ediyordu. Yoluna devam ediyor.
Fenerbahçe taraftarının acilen sesini çıkartması gerekiyor. Kendini göstermesi gerekiyor. Bu kötü gidişata bir dur demesi gerekiyor. Geçen sene Ali Koç Fenerbahçe'yi rezil etti ve yönetim ve kongrede oy kullanma sürecinde şunu denildi: Ali Koç sen bizi rezil ediyorsun. Evet, rezil etmeye devam et denildi. Çünkü Ali Koç başa gelerek bunu söylemiş oldular. Ali Koç başarılı olamıyor Fenerbahçe. Bir başarısı yokken sen bize gel de başarı gösterme. Biz senin yaptığın başarısızlıklardan memnunuz. Biz senin yaptığın başarısızlıklardan mutluyuz dediler. Bize başarıyı gösterme. Bize başarısızlıkları göster dedi. Ve Ali Koç'u tekrar takımın başına getirip başkan olarak getirdiler. Ve yola Ali Koç'a devam ettiler. Aziz Yıldırım mafyaymış. Aziz Yıldırım çok böyle tekin biri değilmiş. O yüzden istemiyorlar. Anlamış değilim, Ali Koç zamanında 6 senelik bu süreç hiçbir şey yaşayamamışken, Aziz Yıldırım zamanında yaşanılan şampiyonluklar, başarılar, kupalar varken Aziz Yıldırım'ın elde hala Ali Koç'la yola devam etmeyi istenmesi de çok saçma değil mi? Taraftarın isteklerine karşılık verilmemesi hiç saçma değil mi? Taraftarın umursanmaması, taraftarın düşünülmemesi, taraftarın isteklerinin yokmuş gibi görülmesi sizce çok saçma değil mi arkadaşlar? Yani bilmiyorum, Fenerbahçe'yi anlamadım. Anlamakta da güçlük çekiyorum. Fenerbahçe neden böyle yapıyor? Bunu da anlayamıyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne elenmesi üzülen Beşiktaşlı varsa Beşiktaşlı değildir. Galatasaraylı varsa Galatasaraylı değildir demek istiyorum. Veya Trabzonlu varsa da Trabzonlu değildir. Fenerbahçe'nin üzüldüğü Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sadece Fenerbahçeliler üzülür. Ben bir Beşiktaşlı olarak üzülmedim, üzülmem de. Sen başarılı olmayı istemiyorsan, ben senin başarısız olmak istediğinde aldığın başarısızlıklar sonrasında neden üzüleyim? Sen üzülmüyorsan ben neden üzüleyim? Fenerbahçe taraftarı üzülmüş olsaydı tepkisini ortaya koyardı. Tepkisini ortaya koymadığı için demek ki üzülmüyor. Yaşanılan bu başarısızlıklardan demek ki memnun, gayet mutlu. Mutlu ki Ali Koç'u hala destekliyorlar. Ali Koç'u hala destekleyenleri, Ali Koç'un hala arkasında olanların da yanında durup onlara destek veriyorlar. Böyle devam edin o zaman. Memnunsanız takımınızdan, aldığınız başarısızlıklardan memnunsanız yolunuza devam edin diyorum. İnşallah bundan sonra da başarısız olmaya devam edersiniz. Fenerbahçe'nin hiçbir kulvarda da başarılı olmasını istemem. Sadece eğer Avrupa Ligi'ne kalırsa gruplardan çıkmasını isterim. Çıkamıyorsa Konferans Ligi'ne gitmesini, Konferans Ligi'de başarılı olmasını isterim. Bunun dışında Fenerbahçe adına hiçbir şey istemem. Tabii Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne kalamazsa bile üzülmem. Kaldığını düşünelim. Gruplardan çıkamazsa üzülmem. Konferans Ligi'ne düştüğünü düşünelim. Konferans Ligi'de başarılı olamazsa üzülmem. Sadece aldığı başarılardan ülke puanına katkı sağlayacağı için mutlu olurum. Fenerbahçeliler hakkında siz de görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizce Fenerbahçe neden Şampiyonlar Ligi'ne elendi? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden kandırıldığı için bence elendi. Bütün başarısızlıkların üzerine başarı değil de başarısızlık eklemek istediği için Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi diyorum. Evet, bu videoda da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle ilgili görüş ve düşüncelerimi dile getirdim. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilir, düşüncelerinizi bizlere paylaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.